Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel tunus tekniğiyle yapılmış harika bir model paylaşımı yapacağım. Böyle çok şeker, tatlı mı tatlı bir model. Battaniye modellerinde, bebek örgülerinde, bebek hırkalarında her yerde kullanabileceğiniz bir model. Şimdi e, dediğim gibi bu şekilde kar topunun ben bebe yününü kullandım. Farklı markaların bebe yünlerini de tercih edebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Ben iki renk üzerine yapacağım. Siz dilerseniz farklı renkler de kullanabilirsiniz. Yeşili sabit tutarak. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Bu arada 3 numara tunus şişi kullanıyorum. Her yerden rahatlıkla bu tığları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bazıları tığ diyor, bazıları şiş diyor. Siz hangisini kullanıyorsanız. Şimdi ilmek sayımızı nasıl başlıyorum? 3'ün katları artı 1 şeklinde başladığımızda modelimiz tam denk geliyor sayılarımız. Sizler battaniye yapmak isterseniz 1 metre uzunluğunda zincir çekerek onun üzerine modelinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca yeni yüklediğim videolarımdan bildirim alabilmek için oradan zil butonunu, kanalıma abone olduktan sonra zil butonunu tıklayarak oradan tümü seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Ben zincirlerimi çektim. Sımsıkı çekmiyoruz. Hafif gevşek bir zincir çektim. Şimdi her bir zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. İlk sıramda. Şöyle şunları şöyle kenarıya çekelim. Evet. Her bir zincirimin içerisinden bir ilmek çıkararak modelimi yapmaya başlıyorum. Çok da keyifli bir model. Çok şeker bir model arkadaşlar. Şimdi yaptığımızda göreceksiniz sizler de bu güzel modeli. Evet. Bu şekilde. Şimdi ilmeklerimi çıkardıktan sonra ilk ilmeğimi tek, daha sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer örerek sıramın başına kadar gidiyorum. Bu şekilde 2-2 örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada 2 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğim kaldığında burada hemen pembe ipimi aldım. Bu şekilde. Daha sonra ben bunu ipim üzerine bağlayarak sabitleyeceğim. Siz direkt bağlayarak da başlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde rengimi değiştirdim. Şu an yeşil ipimi sıkıyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi örerken şunu da şöyle aktaralım. Evet. Bakın ikinci ve üçüncü ilmeğimi pembe ipimle ördüm bu şekilde. Şimdi ilk 3 ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra tığın başında bir tane doladım. Dördüncü ilmeğimin buraya geldim. Buraya batıyorum. Bir ilmek çıkardım ve çıkardığım ilmekle doladığım ilmeği ikisini birlikte ördüm. Bu bir oldu. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Yine buraya batıyorum. Bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte ördüm. 2 oldu. Tığın başını bir tane doladım. Buraya batıyorum. Bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte ördüm. 3 oldu. Tığın başına bir doladım. Battım. İlmek çıkardım. İkisini birlikte ördüm. 4 oldu. Tığın başına bir doladım. Battım. İlmek çıkardım ve ikisini birlikte ördüm. 5 oldu. Şimdi arkadaşlar 5 tane ilmek çıkardıktan sonra sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. 1 2 ve 3. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Dördüncü ilmeğime geldim. Yine tığın başını bir tane doladım. Buraya batıyorum. Bakın. Doladığım ilmek ve çıkardığım ilmek ikisini bir ördüm. Tığın başını doladım. Battım. İlmek çıkardım. İkisini bir ördüm. Aynı işlemi 5 tane oluncaya kadar yapmaya devam ediyorum. 2 oldu şu an. Tekrar yaptım. 3 oldu. 4 Evet ve 5.
Şimdi 5 tane olduktan sonra yine arada 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar tığın başına bir doladım. Bakın sıradaki ilmeğimin üzerine modelimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra sıradaki 3 ilmeğimi 1, 2 ve 3 tane düz olarak ördüm. Tekrar tığın başına bir doladım. Bir sonraki ilmeğime bakın tığın başını doladım, ilmek çıkardım ve ikisini bir ördüm. Tığın başını doluyorum. Aynı ilmeğin üzerine tekrar battım. Çıkardığım ilmek ve doladığım ilmek ikisini bir ördüm. 2 oldu. 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra sıradaki 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak, daha sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Bakın tüm ilmeklerimi tığın başına aldım, ikişer ikişer çıkartıyorum. Evet, şöyle takılan ilmeğimizi de çıkaralım. Buraya kadar geldim. Burada 2 tane ilmeğim kala bıraktım ve yeşil ipimi aldım. Şimdi bu 2 ilmeğimin içerisinden bakın bunları yeşil örerek böylece rengimi değiştirmiş oldum. Şimdi bu sıramda bakın ilk 3 ilmeğimi normal ördüm bu şekilde. Şimdi şu 5 tane benim modelimin olduğu yer. Burada bakın bunu bu şekilde almıyorum. Arkaya da batıyorum. Yani düz örgü kullanmış oluyorum. 1, 2, bakın böyle almıyorum. Bu şekilde almıyorum. Bu şekilde battıktan sonra arkadaki yuvaya da batıyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane ilmek çıkardıktan sonra arkadaşlar ilmeğimin tığın başını aldım ve bakın bu 3, 4, 5 tanenin üzerinden geçirdim ve bir zincir çektim. Sonra 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın böylece çileğimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde bakın düz örgü kullanıyorum. Önce buraya, sonra bakın şu boşluktan arkaya batıp ilmeğimi o şekilde çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu çıkardığım 5 taneyi tığın başına aldım ve hepsini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın ikinci çileğimiz de ortaya çıkmış oldu. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi çıkardım. Bakın şu 5 taneyi tığın başına aldım ve 5'ini birlikte bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki bakın arkadaşlar. Pardon, bunları düz olarak alıyoruz. Bu şekilde 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yine buraya çileğimizi yapacağız. Bakın buraya battıktan sonra arkaya doğru batıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 ilmeğimi bu şekilde çıkardım. 5'ini birlikte bu şekilde ve bir zincir çekerek kapattım.
Hemen yanındaki 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bakın çileklerimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi devam ediyorum. İlk ilmeğimi tek, daha sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıranın başına kadar gidiyorum. Evet, bakın 2 ilmeğim kalıncaya kadar devam ettim. Şimdi 2 ilmeğim kala bıraktım. Tekrar pembe ipimi aldım. Şimdi tekrar pembe ipimi aldıktan sonra bakın bu şekilde rengimi değiştirdim. Şimdi çileklerimizi ortalara, ara kısımlara denk getireceğiz. Bu kenara yapmayacağım çünkü çok yakın olur kenar kısmına. O yüzden 2, 3, bakın buraya batmıyorum arkadaşlar. Şu çileğimizin yaprak kısmının tepesinde şurada bir yuva var. Buraya batarak çıkardım ilmeğimi. 4 oldu. Hemen yanındakine de battım 5. Şimdi 5 ilmeğimi düz olarak ördükten sonra buraya yine çileğimizi yapacağız. Tığın başını bir tane doladım. Bunun buraya geldim. Bu şekilde ördüm. 1. Devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Aynı şekilde 5 tane yaptım. Şimdi yine 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 1. Burada yaprak kısmını şu tepesindeki minik yuvama batıyorum yine. 2 ve 3. Şimdi tığın başını doladım. Bakın tam ortaya gelen ilmeğim. İlmek çıkardım, doladım ve ikisini bir ördüm. Tığın başını doladım, battım, ilmek çıkardım, ikisini bir ördüm. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 ilmeğimi ördükten sonra devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Yine modelimi yapıyorum. Evet, bakın yine 5 tane ilmek çıkardık. Aynı ilmeğin üzerine batarak. Devam ediyorum. Şimdi kalan ilmeklerim düz olarak ördüm. Bakın sadece şuna dikkat edelim. Yaprağın tam tepesindeki minik yuvaya battım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 taneyi bu şekilde düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi ilk ilmeğimi tek, daha sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer örerek sıranın başına kadar gidiyorum. Evet, bakın buraya kadar geldik. Şimdi 2 ilmeğim kala pembe ipimi bıraktım. Tekrar yeşil ipimi aldım. Tığımın üzerine yeşil ipimi aldım. Şimdi düz olan ilmeklerimi model kısmına kadar sıranın başındaki o 5 ilmeğimi bakın düz olarak ördüm. Şimdi çilek yapacağımız kısma geldik. Bunları örerken bakın böyle düz almıyoruz. Arkaya doğru, yani düz örgü tekniği yapmış oluyoruz tunus işinde. 2, şöyle ilmeğimiz yarıldı. 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane çıkardıktan sonra bu 5 taneyi tığın başına aldım. Tek seferde hepsini bir kapattım ve bir zincirle sıkıladım. Şimdi arada 1, 2 ve 3 tane olan düz ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Aynı şekilde devam ederek sıramı tamamlıyorum. Bakın çıkardığım bu 5 tane ilmeğimi
tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Aradaki 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Yine çilek kısmına geldik. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek bu şekilde ördüm. Hepsini tek seferde kapattım ve bir zincir çektim. Şimdi sıradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelim bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdi ben büyük bir parçanın üzerinde hazırlayayım, biraz daha kendini göstersin, daha sonra sizlere hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın biraz daha dediğim gibi büyük bir parçanın üzerine çok daha güzel duruyor. Bebek hırkalarında, battaniyelerde, bere yapımında, bereye bence çok güzel olur. Nerede istiyorsanız bebek berelerinde, kız çocuk berelerinde kullanabilirsiniz bu modeli. Çok da keyifli bir yapım var. Hemen arkasını göstereyim. Bakın, arkasının görünümü de bu şekilde gayet temiz bir görünümü var. Aklınıza nerede geliyorsa kullanabileceğiniz bir model. Çok da keyifli bir model. Dediğim gibi, ama bence battaniyeye de çok güzel olur bu model. Nerede istiyorsanız kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.